Herkese merhaba. Bugün sizlere İzmir'den sesleniyoruz. Barış Çocuk Orkestrası'nın çalışmalarını gerçekleştirdiği Eşrefpaşa'daki dernekteyiz, dernek binasındayız. Yanımda opera sanatçısı Barış Çocuk Orkestrası Koruma ve Geliştirme Derneği Kurucu Başkanı Sayın Selmin Günöz var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Aslında evet, bize hoş geldiniz teknik olarak. Öncelikle kültürel diplomaside bu yumuşak gücün etkisi üzerine yapmış olduğumuz çalışmaya destek verdiğiniz için ve söyleşi talebimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkürler. Rica ederim. Bir nebze katkım olursa ne mutlu bana. Benim için de aynı şekilde bir onur bu. Teşekkürler. Barış Çocuk Orkestrası'nı hayata geçirme fikri nasıl ortaya çıktı? Derneğin kuruluş sürecini ve hikayesini bizlerle paylaşır mısınız? Bu benim emeklilik hayalimdi hep. Ama aktif olduğum yıllarda da operada, ki çok yoğun bir sanatçılık süreci yaşadım. Bir yandan idarecilik, bir yandan solist sanatçılık gibi o yoğun süreçlerden sonra normalden biraz daha erken emekli oldum. Bir 10-15 yıl kadar da bir özel müzik bale okulu çalıştırdım. Ama o aktif olduğum yıllarda bile hep hayalimde bu vardı benim. Çünkü Venezuela'daki sistema uygulamasını hep takip ediyordum ve beni çok ilgilendiriyordu olay. Sonra okulumu açtığım zaman okuluma gelen çocukların, velilerin profilleri hep bana şunu düşündürdü. Yani o kadar şanslı çocuklar ki onlara böyle sunulmuş imkanlar. İşte şoförleri getiriyor, dadıları bekliyor yanlarında ders sırasında falan. Yani bu imkanları yakalayamayan çocuklar ne yapıyor? Kafamda bu daha da fazla gelişti o süreçte. Ve 2015 yılında ben böyle bir şeye başlayayım dedim. Bu arada kızım da İstanbul'daki Barış İçin Müzik Vakfı'nın oluşturduğu kuruluşta keman öğretmeni olarak çalışıyordu. Orayla bağlantınız var yani. Tabii önceden biliyorum orayı. İki kızım da benim keman sanatçısı İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nda ve Borusan Filarmoni Orkestrası'nda çalıyorlar. Büyük kızımın öğretmenlik yanı çok güçlü. O orada ders veriyordu bu çocuklara. Bana da anlatıyordu. Böyle böyle bir yerde ders veriyorum. Ve bir gün beraber gittik oraya. Ben hayran oldum. Çok güzel proje. Kurucularıyla tanıştım falan. Onları çok kutladım. Dedim ki ben de çok düşünüyorum böyle bir şey İzmir'de ama biraz daha sonra. Yani iyice artık tam emeklilik sürecim olsun ondan sonra. Neyse 2015 yılı artık dedim tamam bunun zamanı, ben bunu başlatacağım. Ama o sırada okulum da var. Yani tam emekli değilim. Böyle tek başıma araştırmaya başladım. Acaba İzmir'in hangi bölgesinde ben bunu başlatırsam yerini bulur. Yani doğru yeri bulur. Çünkü El Sistema biliyorsunuz 70'li 75'li yıllarda Venezuela'da çocuklardaki suç oranının en yüksek olduğu dönemde işte sokak cinayetleri, kavgaları, uyuşturucu, alkol bunların en fazla yaşandığı dönemde yine bir sanatçı, bir müzisyen tarafından başlatılan bir proje ve ben çocukları bu şekilde kurtarırım, topluma kazandırırım diye başlattığı bir proje ve beni en baştan beri çok ilgilendiriyordu. Dedim ki öyle bir bölge olmalı. Yani sadece sosyoekonomik açıdan dezavantajlı olması yetmez. O bölgenin aynı zamanda çocuklar için bir tehlike olacak bir bölge olması gerekir ki ben o çocuklara yardımcı olmuş olayım bu şekilde. Ege Üniversitesi'nin bir verisine dayanarak o zaman İzmir'de çocuklardaki suç oranının en yüksek olabileceği bölge olarak saptanmış olan işte Kadifekale, İkiçeşmelik, Eşrefpaşa bu bölge seçilmiş. Tamam ben burada başlayacağım buna dedim. Ama nasıl başlayacağım? Yani ekonomik olarak benim bunu kişisel olarak sponsor olacak bir durumum yok. Bu mümkün değil. Destek bulurum düşüncesiyle. Önce sokak sokak bu bölgeyi dolaştım. Ben nerede yaparım bu işi? Önce bana bir yer tahsisi gerekiyor. Yani yer kirası falan ödemeyeyim herhalde diyorum kendi kendime. Acaba belediyenin bir yeri var mıdır? Ya da okullarla acaba konuşsam, okullar bana bir yer ayırabilirler mi? Neyse muhtara gittim, burada muhtarı buldum. Dedim benim kafamda böyle bir şey var.
Buradaki çocuklar ilgi duyarlar mı sizce böyle bir olaya? Aman hocam dedi, işte çok güzel olur, çocuklar sokakta ziyan zebil oluyorlar zaten falan. Esnafa kapı kapı gittim. Dedim böyle bir şey düşünüyorum ben. Onlar da artık bu kadın deli herhalde falan demişlerdir. Ücretsiz olacak falan diyorum, onu da söylüyorum. İşte herkesten böyle valla çok iyi olur gibi bir geri dönüş alınca yer tabii, şimdi nerede yapacağım yeri falan derken bir baktım Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nın, TEGEV bilirsiniz, Evet. Bir eğitim birimi var biraz aşağıda. Onlara gittim. Dedim ki biliyorum siz de harika işler yapıyorsunuz. Yani TEGEV mükemmel işler yapıyor. Çok saygıyla onları da burada gündeme getirmek istiyorum. Benim de kafamda böyle bir proje var. O sırada elimde de 20 tane keman var. Çünkü ben bu kafamdan bunları geçiriyorum ama böyle eşime dostuma da anlatıyorum. Ya işte birer keman bağışlamayı düşünen olur mu acaba falan diye. İlk bağış eşimden geldi, sonra kızımdan geldi, sonra abimden geldi derken ben arkadaşlarımdan da böyle tek tek bir şeyler gelince o zaman çok kolaydı bir keman satın almak. Şimdiki gibi uçuk rakamlar yoktu. 20 tane keman oldu elimde. 20 kemanla başlayacağım. İşte yer bulmam lazım. O yerle de konuşunca TEGEV'in eğitim biriminde onlar da çok hoşlandılar. Yani ne kadar güzel bir şey olur hocam bu işte. Biz de zaten buradaki bu bölgedeki çocuklara hizmet veriyoruz. İşte onlar farklı alanlarda yapıyorlar bunu. Müzik yok bizde de. İşte siz de müzik konusunda çocuklara destek vermiş olursunuz diye. Ama tabii bizim üstlerimizden izin almamız gerekir falan. Gayet tabii dedim. Bu bir süreç aldı tabii. O izinlerin çıkması ama çıktı. Bana oradan bir küçük oda verdiler. O odada ben 20 tane kemancıyla ve hemen orada bir liste asarak, çünkü aynı mahallenin çocukları gidiyor oraya da. İşte ilk başvuru sırasına göre çocuklara da söyledim orada. Bakın dedim, biz böyle keman dersi başlatacağız. Arzu eden var mı? Ücretsiz. Kemanlar da size biz vereceğiz falan. Hepsi istedi. Yani size anlatamam ama tabii çocuk bu bir şey görünce istiyor, sonra vazgeçiyor falan, çok normal. Annelerini çağırdım, anneleriyle de konuştum, onlar da çok sıcak baktılar. Başladık. Bir İzmir Senfoni Orkestrası'ndan bir keman sanatçısı arkadaşım da geldi, çocukları eğitecek. Şimdi tabii öğretmene para vermemiz lazım. Kemanları aldık bağış olarak da, o ne olacak? Onu da aynı şekilde arkadaşlar böyle konuşurken tamam 3-5 top bir havuz oluşturduk biz. O havuzla öğretmenimizin ücretini ödedik. Nasıl yere ücret ödemiyoruz. Kemanlar da bize ücretsiz geldi. Böyle gidiyoruz 20 kemancıyla temel eğitime başladık. Ama o sırada böyle kapılarda küçük mekanlar var. Çocuklar dışarıdan bizi seyrediyor. İçerideki çalışmayı seyrediyor. Giremeyenler. Şimdi 20 kişiyi aldık ya ilk başvuruya göre. Dışarıda kalanlar oldu tabii. Dışarıda kalanlar bu sefer öğretmenim biz de gelelim, öğretmenim biz de gelelim. Yani enstrüman yok elimde. Dedim ki ben gideyim kemer altından, çok ucuz şeyler vardır ya, oyuncak trompet ama yani gerçek trompet. Yani kendi işte imkanlarımla onlardan aldım 5-10 tane. Hadi gelin dedim, siz de ritim geliştirin. Hiç olmazsa ritim duyguları gelişsin çocukların diye. Onları da öyle kattık aramıza. Ve o geçen süreçte birkaç ay tabii böyle o temel eğitim falan devam ederken aklıma geldi. Dedim ki ben bunu bir Gülsün Hanım'la paylaşayım, bu fikrimi. Çünkü biliyorum onun olağanüstü yüreğini. Yani dev sanatçı zaten. Yani sanatçılığını hiç konuşmaya bile gerek yok. Olağanüstü bir sanatçı. Yüreği de çok güzel bir sanatçı. Gülsün Hanım'a dedim ki benim böyle bir projem var. Bir konser yapar mısınız bizim projemiz yararına İzmir'de? Ay dedi tabii yaparım. Siz zaten işte harika bir şey başlatmışsınız. Ben de destek veririm. Buradaki Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde ücretsiz tahsisini sağladım. Ondan sonra Gülsün Hanım'ın biletlerini satmaya başladım. 1000 kişilik salon, şimdi o 1000 tane bileti düşünebiliyor musunuz? Böyle elden eşe dosta yayarak sattım o biletleri ve o konserden sonra sayımız 45'e ulaştı. Yani 20 kemanımız vardı. İşte birkaç cello aldım, işte birkaç keman daha aldım falan derken 45 tane enstrümanımız oldu ve ben o kapıdan bizi gözetleyen trompet verdiğim çocuklara da birer enstrüman vererek 45 kişiyle devam etmeye başladım eğitime.
Ve o yer bize yetmemeye başladı tabii. Küçük bir odaydı orası. Şimdi hadi bakalım yeni bir sorun çıkıyor. Sonra Konak Belediyesi'nin bir yeri var biraz aşağıda yine. Onlara gittim. Zaten TEGEV'de bizi bir sene için vermişti o yeri. Bir sene sonra başka bir projeleri vardı. Neyse belediye de bize oradan bir yer verdi, Konak Belediyesi. 45 kişinin sığabileceği bir yer. Orada devam ettik. Dedim ki ben bu güzel oluyor böyle. Yani çocuklar hem bizim bu olağanüstü sanatçılarımızı tanımış oluyorlar. Çünkü ben onlara anlatıyorum o sırada. İşte Gülsün Onay şudur, budur falan diye. Tanımıyorlar. Çok doğal bir şey bu. Arkadan dedim ki ben yine böyle bir dev sanatçıyı davet edip bir konser daha yapayım. Ve İdil Biret, Gürer Aykal'la birlikte hem de. Gürer Bey orkestramızı yönetti. İdil Hanım solistimiz oldu. O zamana kadar çocuklar biraz daha serpilmeye başlamışlardı teknik beceri açısından. İşte Mozart Piyano Konçertosu'nun bir bölümünde ona eşlik ettiler sahnede. Böyle bir konser yaptık. Tabii o biletleri de yok sattı bu büyük isimler olduğu zaman. Tamam dedim ben bunu gelenek haline getirip bundan sonra her yıl böyle bir büyük konser yapıp çarkı belki böyle döndürebilirim. Hı hı. Ve o arada da herkes özellikle konsere gelip sahnede çocukları görenler ağlayarak ayrılıyorlar. Yani bu nasıl bir şey, nasıl oldu bunlar böyle diye. O kadar etkiledi, o kadar duygulandı insanlar. 3-5 eline para tutuşturuyorlar. Al hadi ne ihtiyaç varsa çocuklara sen bilirsin. Sen bundan al, enstrüman mı alacaksın, başka bir şey mi alacaksın falan. Bir rahatsızlık vermeye başladı elden para alma duygusu. Dedim ben en iyisi bir dernek kurayım. Bir resmi kimliğimiz olsun, resmi bir hesap numaramız olsun, banka hesap numaramız. Bize yardım etmek isteyen, bağış yapmak isteyenler oraya yapsınlar bağışlarını. İşte 2017'de bana böyle çok yakınımda olan destekçi, gönül desteği ya da maddi desteği olanlarla hemen bir dernek kurdum. Zaten 7 kişi olunca dernek kuruluyor. Çok kolay bir şey dernek kurmak. Şimdi ben bunları hep anlatıyorum. Herkes diyor ki ya nasıl başlar? Hayır diyorum çok kolay. Yani dünyanın en kolay işi dernek kurmak. Önemli olan yürütmek. Yani kuruyorsunuz ama onu yürütebilmek. Neyse o güzel insanlarla işte derneği de kurduktan sonra tabii kendimi daha güçlü hissettim. Yani yanımda birilerinin olması, buna destek vermesi çok güzel bir şey. Her zaman da o sıcaklıklarını hissettim zaten. Şu an 102 dernek üyemiz var. Hı hı. Ve 150 çocuğumuz var. Tabii buraya gelinceye kadar işte Can Çakmur mesela bir konserimizde Can Çakmur yaptı ve Howard Griffiths bilirsiniz bizim Türkiye'de çok iş yapan bir İngiliz orkestra şefidir. Türkler çok sever onu, hepimiz çok severiz. O geldi, çocuklarımızı yönetti. Burhan Öçal sonra onu çağırdık yine Howard'ın önerisiyle. Howard geldi, orkestramızı yönetti. 3 tenor var bizim meşhur Ankara'daki 3 tenor. Onları davet ettim. Sırasıyla Çağ Erçağ geldi. Bilmiyorum tabii siz yurt dışında yaşıyorsunuz. Bizim sanatçılarımızı ne kadar takip ediyorsunuz ama bunlar gerçekten dünyanın her yerinde çaldıkları zaman ayakta alkışlanacak değerde sanatçılar. Rengin Gökmen geldi yönetti orkestramızı. Böyle bir sırayla her yıl bir konser yaparak o bize bir katkı oldu. Bir dönem bir sponsorumuz oldu ama kısa bir dönemdi o dönem. Ve o dönemde bizim pandemiye denk gelen bir dönemdi. Şimdi pandemide yaşadıklarımızı bana diyor ki hep dernek üyelerimiz bunları yazmalısın. Çünkü bunlar kalıcı olmalı. İnanın o kadar yoğun geçiyor ki burası bunu yapamadım. Pandemide yani piyano dersi olabilir mesela ama yeni başlayan bir çocuğa keman öğretmek, cello öğretmek o kadar zor ki. Hı hı. Çünkü öğretmenin dokunması gerek ona. Elini şöyle tutacaksın, arşeni böyle tutacaksın. Bak biraz daha yukarı basacaksın ya da biraz daha aşağı basacaksın diye. O temas çok çok önemlidir. Biz ara vermeden yaptık pandemide biliyor musunuz? Bütün şeyle Zoom üzerinden
derslerimizi yürüttük. Online olarak devam ettik. En büyük zorluk akorttu. Çünkü akort yapmayı daha çok küçük çocuk yeni başlamış. Bilemiyor ki onu. Bilmesi de mümkün değildir zaten. Annelere anlattık. Dedik ki bakın işte saat yönüne çevireceksin. Şimdi bilmiyor, hayatında ilk defa bir enstrümanın akordunu yapacak. Öyle bir çeviriyor ki tel kopuyor. Hadi teller alıyoruz. Pandemide sokağa çıkma yasağı var. İşte çıkma saatleri kısıtlı falan. O kısıtlı saatlerde bir şekilde buradan uğrayıp almalarını sağlıyoruz. İnanılmaz bir sıkıntılı süreç. Annelere akort yapmayı öğrettik. Hala inanamıyorum. İnanamıyorum. Çünkü ne kadar hassas bir şekilde onu çevirmesi gerektiğini yapa yapa öğrenecek tabii, o da çok haklı. İşte teller koptu, yenilendi falan. Sonra yaptılar. O süreçte derneğin maddi anlamda fon bazında devamlılığını nasıl sağladınız? Mesela işte Barış için Müzik Vakfı kapandı pandemi sonrası. Evet, birçok yer kapandı. Bizim işte o döneme denk gelen bir sponsorumuz vardı. O da devam etti bizimle beraber. Zaten neydi? Yer kirasıydı. Çünkü bu süreçte biz belediyeden artık çıktık, sığmamaya başladık. Her sene bir konser derken şu an işte 150 çocuk var elimizde. 150 çocuğun 150 tane enstrüman var alınmış olan. Ve her giriş çıkış aynı anda burada birkaç ders var mesela. Burada diyelim ki keman dersi yapılırken aşağıda cello dersi yapılıyor. Onun aşağıda 2 oda var. Diğer odada işte nefes saz dersi yapılıyor gibi. Onları orada yapmak mümkün değildi. Artık bir kiralık yere çıkmamız gerekiyordu. Şu an kira sponsorumuz var. Yani bu tabii benim için yani hep böyle hayır dua ediyorum. Tanrım ne kadar güzel bir şey bu. Bizim hiç olmazsa kiramızı ödeyen biri var diye. Yüce gönüllü, çok değerli insanlar var. O da pandemi sürecinde de bir sponsorumuz vardı. Bir firma bize destek veriyordu. Pandemi sürecinde de devam ettiler. Tabii daha kısıtlı bir bütçeyle gidildi. Daha az ders yapıldı ama bırakılmadı. Çünkü bu enstrüman eğitiminde çocuk bir şeyi öğreniyor. Bir ara verdiğiniz zaman yeniden baştan başlamanız gerekiyor. Yani kaslar unutuyor nereye basacağını gibi. Yani sporcu gibi. Sporcularda da aynı şey vardır ya. Onun için bırakmayalım dedik. Haftada 2 yerine haftada 1 yapalım. Ama devam edelim. Dolayısıyla biraz düşürdük giderleri. Ama devam ettik. Kuruluşundan bugüne kadar herhalde en az 1000 çocuk buradan girip çıkmıştır. Çünkü her gelen kalmıyor tabii. Yani geliyor bir tanesi. Sanıyor ki alacak eline kemanı, hemen şarkı çalacak. Bakıyor ki öyle değil. Çok büyük emek gerekiyor. O emeğe katlanamıyor. Ya da ne bileyim evde baba yeter artık ben gürültü istemem diyor. Bir de böyleleri var çünkü. Ya da anne istemiyor. Bütün gün gitmiş temizlik işine, ev temizlemiş. Eve gelince yatmak istiyor. Onu gürültü olarak görüyor. Böyle olan çocuklar da devam edemeyip bırakıyorlar. Ama inanılmaz azimle devam eden çocuklar oluyor. Bir de yanı sıra. Bir de el sistemanın önemli kısmı, çocukları seçmiyorsunuz. Yani bir sınava tabi tutmuyoruz onları alırken. Hani sen yeteneklisin gel, yok çocuğum sen de kulak yok bu işi yapamazsın diye bir şey yapmıyoruz. Yeter ki gelsin, sokaktan kurtulsun, sokağın tehlikelerinden kurtulsun. Amaç o. Tabii bu işimizi çok zorlaştırıyor. Şimdi müzik eğitimi bir yeteneği de gerektiren bir şey. Yani yetenek ve akıl beraber yürüyecek ve çalışkanlık tabii en önemlisi. Disiplin. Eğer yetenek yoksa sadece çalışkanlıkla bir yere kadar götürebiliyor. Ama götürüyor. Biz diyoruz ki tamam o öyle olsun. Öğretmenlerin işi çok zorlaşıyor. Yani öğretmenlerimize hep diyorum ki çok sabırlı olmak zorundayız. Çocuğu yeteneksizliğiyle yüzleştirmeyeceğiz. Sen bunu yapamazsın demeyeceğiz. Çocuğu burada tutacağız. Çocuk zaten seviyor. Ben seviyorum buraya gelmeyi öğretmenim diyor. Tamam o zaman seviyorsa kalsın çocuk. Niye gitsin? Böyle şu an girenler çıkanlar derken şu an 150 çocuktayız.
Orkestraya da çalma becerisi 2-3 yılda anca gelişebiliyor. O beceride olan 70 çocuk falan var. Şimdi bu yıl 10. yılımızın konseri 22 Mart'ta. İşte sizin bugün kaçırdığınız prova onun provasıydı. Gülsen Onay olacak yine. Bizim ilk solistimiz oydu. 10. yılda da aynı solistle olalım arzu ettim. O da bizi kırmadı yine. Kabul etti. Gülsen Onay'a eşlik edecekler. Harıl harıl ona çalışıyoruz. El Sistema'da yani çocuklarımıza bir nebze o sokağın tehlikelerinden kurtarabildiysek ne mutlu bize diyorum. Şimdi bunu böyle bilimsel verilere dayandıracak bir ölçek yok tabii. Yani ben bunu söyleyemem. İşte biz bu çocuğu şundan kurtardık, bu çocuğu. Hayır. Ama o çocukların içine müzik sevgisi girdiği zaman özellikle birlikte çalışmanın, yani birlikte müzik yapmanın getirdiği o ruh, o barışçıl duygu geldiği zaman zaten çocuk onu düşünmüyor. Mesela derneği kurarken ben bu çalışmayı Eşrefpaşa'da yapacağım dediğiniz dönem Ege Üniversitesi çalışmasına başvurmuşsunuz ya. Daha sonra tekrar baktınız mı mesela suç oranları düşmüş mü ya da öyle gözlemleyebildiğiniz bir şey var mı? Hayır, bunun zaten oraya başvurmadım. Yani böyle bir şey var mı diye. Maalesef çok kötü. Yani burası. Yani velilerin söylediği zaten o ki 150 çocukla düşebilecek bir şey değil. Başkalarının da bir şeyler yapması lazım. Ben burada söylenen şu, hocam ne olur bizi bazen görüyorlar işte tanıtım filmi çekiyoruz mesela kamerayla geliyor gençler film çekmek için sokakta sanıyorlar ki televizyoncuyuz. Bize diyorlar ki aman hocam söyleyin polis göndersinler buraya. Çünkü polisin bile giremediği bölge olarak burası nam salmış bir bölge. Ama ilgi çekmesi çok güzel. Evet. Ona rağmen ilgi çekmesi akın akın. Ya provayı yakalayamasam da gördüm. Gerçekten farklı kesimlerden bir sürü farklı yaşlarda çocuk var. Öyle. Ve hepsi böyle bir heyecanla, sevgiyle enstrümanlarına sarılıyor, gerçekten toparlıyorlar. Onların arasında 10 yıldır bizim aramızda olanlar var. Mesela ilk başlangıç yılında gelmiş. Hatta şurada bir resim var. Dudamel'in Venezuela'daki orkestrayı yönetirkenki resmin altında bizim çocuklarımızın resim var. O fotoğraf işte ilk yıl çekilen bir fotoğraf. 45 kişi olduğumuz zaman heyecanla kemanlar havada. Oradaki çocuklar geliyor, bu benim diye. Yani 10 yıldır hala bize devam eden çocuklar var. Buradan çıkıp sonra müzik alanında eğitim almaya karar veren, devam edebilen, kazanabilen öğrenciler oldu mu? Evet. Şimdi biz hani hiç böyle bakmıyoruz yeteneğe falan alıyoruz herkesi. Tabii ki zor öğrenen olduğu gibi arada tek tük çok iyi durumda olan çocuklar da çıkıyor. Ve bunu zaman içinde çıkıyor. Çünkü o penceresi açılmamış çocuğun hiç. Yani çocuk bilmiyor öyle bir yeteneği olduğunu. Aile de bilmiyor belki. Ama burada çalarken biz diyoruz ki aferin çocuğum bak ne güzel çok çabuk gidiyor. Anneye söylüyoruz. Çocuk çok iyi. Düşünür müsünüz böyle bir yöne yönlendirilmesini diye. Onlardan onay alırsak biz bu çocuklara ekstra el veriyoruz zaten. Şu an 2 çocuğumuz 9 Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda okuyor. Ne kadar güzel ve de çok başarılı. Onur İkisi sizin de. için. Çok. Geçenlerde hatta bir trio kurmuşlar orkestrada ve triolarıyla uluslararası bir yarışmaya girmişler. 2. olmuşlar. Yani ne kadar onur duyduğumu size anlatamam. Bir çocuğumuz Ege Üniversitesi Türk Müziği Konservatuvarı'na gitti. O müziği tercih etti. 5 çocuğumuz Güzel Sanatlar Lisesi'ni kazandı. Gitti. Bunların hiçbirini biz zorlamadık. Yani hep sorduk. Bak isterseniz siz böyle bir şey okuyabilirsiniz. Ama hayattaki tek meslek bu değildir. Doktor olursunuz, mühendis, öğretmen olursunuz. Ne olursanız olun müziği hayatınızdan çıkarmayın. Bizim için önemli olan bu. İstiyoruz dediler ve yönlendirdik. Şimdi onların başarılarını izlemek müthiş gurur veriyor. Shostakovich çalışıyoruz bir gün. Bir gün değil tabii birkaç ders üst üste çalışıyoruz. Shostakovich'in telaffuzu biraz zor geldi çocuklara. Öğrendiler sonuçta tabii güle oynaya. Biz bunun telaffuzu üzerinden varyasyonlar yapıyoruz. Parçayı da çok sevdiler Shostakovich 2 numaralı valsi.
Bir gün geldi çocuk, dedi ki öğretmenim dedi, ben evde dedi hep çalışıyorum. İşte annem dedi artık yemek yaparken bile dedi Shostakovich şarkısını söylüyor dedi. Muazzam bir dönüşüm. Ya ben o an dedim, ben bu yöredeki anneye Shostakovich Vals mırıldandırıyorsam yemek yaparken ne Bir şeyleri güzel, doğru yapıyorsunuz bir demek. şeyler doğru gidiyor. Ya bu harika bir şey. Zaten anneler çok değerli bu arada bizim için. Bir psikologumuz var, gönüllü bir psikologumuz. O da onlara destek veriyor. Tabii çocuklara da ihtiyaç duyan, ama çocuklar tabii onun çok fazla farkında değiller. Anlatıyoruz biz, bir şey hissedersek, bir şey fark edersek. Çocuklara da tabii ki yardımcı oluyor. Ama en fazla anneler için. Anneler başımızın tacı. Burada da öyle. Peki bu bağlamda sizce sanat ülkeler ve kültürler arasında nasıl bir köprü görevi görüyor? Şimdi bu tabii, ben bunu profesyonel sanat ve sanatçı olarak size cevaplayabilirim. El sistema çok farklı bir model çünkü. 30 yıl ben 30 ayrı eserde sayısını hatırlayamadığım kadar çok defa tekrar onları oynamak şartıyla eserde başrol oynadım. O sırada tabii ki yurt dışındaki oluşumları da izledik ya da Türkiye'nin olanakları ölçüsünde. Örneğin bir Bulgaristan turnemiz oldu bizim. Benim genel sanat yönetmenliğim zamanındaydı. Benim bir de öyle bir idarecilik dönemim oldu operada. Oradaki başkonsolosumuzla, o bizi nasıl bulduysa buldu, bizi davet etti Bulgaristan'a. Burgaz'a gittik. Macbeth operası oynuyoruz o sırada ve inanılmaz zor bir opera. Macbeth. Ben de Lady Macbeth'im eserde. Ondan sonra gittik ve biz şimdi Burgaz'da sahneye çıkacağız. Bize dediler ki Burgaz seyircisi inanılmaz şeydir. Beğenmezse yuhalar. Yani böyle bir seyircidir. Müthiş bir gerginlik yarattı tabii. O temsilden sonra biz dakikalarca ayakta alkışlandık. Bütün kadro. Yani başrol oyuncuları, korosu, orkestrasıyla, dansçılarıyla, işte dekorcusuyla, kostümcüsüyle, her şeyiyle. Bu bize inanılmaz bir mutluluk verdi. Ve onlar da baktılar ki Türkiye bu konuda iyiymiş meğer. Yani en azından gördüler ki Türkiye uluslararası bir sanatı becerebiliyor. Çünkü ben size öğrencilik anımı anlatayım. Almanya'dayım. Hı hı. Almanya'da bir kurstayım, işte bir eğitimdeyim. Ama mesleğimle ilgili dil eğitimine gitmiştim. Hı hı. O eğitim sırasında herkes farklı ülkelerden gelmiş, kendini tanıtıyor. Bana sıra geldi. İşte ben Türkiye'den geldim, opera sanatçısıyım dediğimde birçok kişi döndü. Aa, Türkiye'de opera mı var dediler. Evet, bana da maalesef sordular. Değil mi? Siz operaya gidiyor musunuz? İstanbul'da evet, opera var mı diye. Ne acı. Çok üzülüyorum ben böyle olduğu zaman, bilmiyorum. Şu devirde. Hala ki benim söylediğim 30 sene 40 sene önceki bir olay yani. Aa dediler, Türkiye'de o şey var. Peki siz ne Türk müziği mi söylüyorsunuz operada? Yani bizim o uluslararası standarttaki opera eserlerini söylüyor olabileceğimiz katiyen akıllarından dahi geçmiyor bazı ülke insanlarının. O nedenle bu şey çok önemli. Yani buradaki bir sanatçının kendini uluslararası bir platformda tanıtması. Hı hı. Örneğin bizim çok değerli işte sanatçılarımız var, biraz önce konuştuğumuz gibi. Her alanda. Her alanda. Her alanda. Ben müzisyen olarak müzik alanındakileri tabii ki daha yakından takip ediyorum. Onların bizi Türkiye'de çok farklı bir yüzümüzü gösteriyorlar. Yani farklı bir kapı. Allah Allah, Türkiye'de bu da varmış. Bu o kadar değerli ki. Yani bu hep bilinse, sanat, spor. Yani bizde spor çok, tamam, o hep çok göz önünde. Yani futbol deyince hayat duruyor. Ama sanatta o kadar çok, her dalında o kadar çok fazla. Aman yurt dışına gönderelim, sanatçımız bizi temsil etsin falan gibi bir duygu olmuyor. Hı. Oysa bu olsa ben o bağların çok daha güçlü gelişeceğine kalpten inanıyorum. Ülkeler arası bağların. Ön yargıları kırıyor bir kere. Özellikle onun üstünde durduğunu zannediyorum. Evet. Çünkü
özellikle Avrupa'nın dışında kalan ülkelere yönelik böyle bir hani orada ne oluyor tam olarak bilmediği için işte opera dinleniyor mu, tiyatroya gidiliyor mu, işte resim yapılıyor mu gibi kaygıları bir kere öncelikle yargıları yıkıyor. Daha birleştirici bir ortam sunuyor. Peki Barış Çocuk Orkestrası'nı, Barış Çocuk Orkestrası Koruma ve Geliştirme Derneği'nin ulusal ve uluslararası alanda müziğe katkıları neler oldu bu 10 yıl içinde? Olmasını umduk hep. Hala da umuyoruz tabii. Umudu hiçbir zaman yitirmemek gerek. Biz El Sistema'nın uluslararası kuruluşu var biliyorsunuz. Önce dünya genelinde oluşturmuşlar. Fakat sonra bakmışlar çok artınca kıta kıta yapmışlar. Biz şu an Sistema Europe üyesiyiz. Bu öncelikle tabii beni çok umutlandırdı. Çünkü çocuklarımız uluslararası boyuta açılacaklardı kafama göre. İşte nerede düzenleniyorsa her yıl bir Avrupa ülkesinde bir kamp düzenleniyor. Çocuklar orada buluşuyorlar. Her ülkeden çocuklar, aynı El Sistema'da yetişmiş olan çocuklar buluşup dev bir senfoni orkestrasıyla konser veriyorlar Avrupa'da. Bakar mısınız ne kadar güzel bir şey bu. Biz de geçen yıl 2023'te kabul edildi bizim üyeliğimiz. 2024'te de 5 çocuğumuzu oraya göndermeye karar verdik ve müthiş bir çalışmaya başladık. Çocuklar orada İngilizce, yani iletişimde sıkıntı yaşamasınlar yaştaşlarıyla diye İngilizce takviyeleri yaptık onlara. Mesleki eğitim, yani enstrüman eğitimlerini yoğunlaştırdık falan. Her şeylerini hazırladık. Sponsorlarımızı bulduk. Ama son dakikada biz gidemedik. Çünkü biz vize alamadık. İtalya'da olacaktı. Geçen yıl. Evet, İtalya'daydı. Çok heveslendiler. Yani haritadaki yerini işte konuştuk. O şehirle ilgili bilgiler verdik. Bolonya'ya çok yakın bir yerde oluyordu. Gidemedik. İnanılmaz bir düş kırıklığı yaşadı çocuklar tabii. Bu olabilseydi ben eminim ki çocuklarımızın dünya görüşü çok daha farklı, çok daha fazla gelişecek ve bunu özleyeceklerdi. Yani yurt dışına çıkmış olmanın, farklı kültürlerle tanışmanın önemini, değerini de öğreneceklerdi. Çünkü biz burada çocuklara sadece müzik eğitimi vermiyoruz. Bizim çocuklarımıza olabildiğince dünya insanı olabilmeleri için ne gerekiyorsa, eskiden adab-ı muaşeret dersleri vardı mesela okullarda. Yurttaşlık bilgisi dersi vardı. Şimdi onlar yok biliyorsunuz. Olabildiğince o eksikleri burada tamamlamaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Bunu uluslararası boyutta yaşamaları çok çok değerli olacaktı. İşte bir otele girdiklerinde resepsiyonda nasıl konuşurlar, bir restorana oturduklarında bunları hep İngilizce olarak bir de onlara öğrettik. Gideceğiz ya biz hani İtalya'ya. Maalesef olamadı ve ciddi bir düş kırıklığı yaşadı çocuklar. Ben de tabii. Ben böyle depresyona girdim adeta. Çocuklar beni teselli etmeye başladılar. Öğretmenim üzülmeyin ya, başka bir ülkeye gideriz. İtalya bizi istemiyorsa biz de başka ülkeye gideriz diye. Maalesef böyle ama olursa ileride tabii biz yılmayacağız. Şimdi bu sene İtalya'daydı. Önümüzdeki sene inşallah vize veren bir ülkede olur bu. Çocuklarımızı oraya götürüp yine aynı şekilde onların dünyaya açılmaları, yani düşünebiliyor musunuz? Mesela Alman bir çocukla ya da İtalyan bir çocukla arkadaş olacak orada. Sonra mesajlaşacaklar buradan. İletişime gir. Bu ne kadar güzel bir şey. Bu hem İngilizcelerini diri tutacak onların gibi. Hem de müzik seviyesi olarak ne görecekler? Acaba diğer yaşıtları onlardan daha mı ileride, daha mı geri? Bunlar o kadar önemli ki. Ben 2 kızımı yetiştirirken, ikisi de konservatuvar öğrencisiyken imkanlarımız el verdiğince yaz kamplarını Avrupa'ya götürürdüm. Ve orada hep gözlemlerdim. Yani bazen kültür şoku yaşarlardı. Aman Allah'ım benim yaşıtım ne çalıyor diye. Bazen iyi biz de iyiymişiz. Yani biz de onlarla aynıymışız gibi bir duygu yaşarlardı. Bunlar da çok önemli çünkü. Bu çocukların da bunu yaşaması çok değerli. Yaşayacaklar inşallah bundan sonra. Bu konuda destekleri bekliyoruz. Hem ülkeler arası bekliyoruz, evet. Hem ülke içi belki daha bu tarz derneklere, vakıflara
bu alanda uğraşan, gerçekten çocuklarımızı hayata kazandırmaya yönelik projelerde biraz daha devlet desteği de olabilir diye düşünüyorum. Evet, bu yerel konuda, yönetimlerin desteği olabilir. yerel yönetimlerin Tabii. desteği, vatandaşların bireysel belki Tabii. bağışları, destekleri, bu konulara birazcık daha evet, ilgi çekmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü şu an Türkiye'de başka çocuk orkestraları da var. Ama böyle bizimki tek örnek, kendi başına ayaklarının üstünde durmaya çalışan tek örnek. Yani mesela Eskişehir'de bir Eskişehir Belediyesi'nin desteklediği bir çocuk orkestrası vardı. Hala devam ediyor mu? Onu bilmiyorum. Bizim burada Narlıdere Belediyesi'nin bir çocuk orkestrası var. Belediyenin bünyesinde. Ama onlar şey değil, yani böyle sosyoekonomik dezavantajlı bölgedeki çocukları alayım ya da onları kurtarayım sokaktan kaygısı değil. Yani onlar orada kolejli çocuk da var. Konservatuvar öğrencileri de var orkestrada çalan. Bu şeyde değil, yani bu amaçla yapan değil. Onlar normal orkestralar. Bir de belediye destekliyor. Aman Tanrım ne güzel, enstrümanları alıyor belediye, öğretmenlerin ücretini ödüyor, yer veriyor. Ne kadar kolay değil mi bunu yapmak? Çok takdir ediyorum tabii onları da. Olmalı. Yani belediyelerin de çocuk orkestraları olmalı. Ama el sistema modeline de destek olmalılar. Kesinlikle. Kültürel diplomasiye katkıda bulunmayı amaçlayan uluslararası hangi projelerde yer aldınız? Bireysel olarak veya hani ilerleyen günlerde eğer vize sorunu aşılırsa Barış Çocuk Orkestrası'yla da hangi projelerde yer almayı arzu edersiniz? O da bir soru olabilir. Evet, şimdi tabii ki bu uluslararası el sistemaya dahil olduğumuz için artık öncelikle onların hangi ülkede ne yapıyorlarsa ona katılmayı çok arzu ederiz. Mutlaka katılmayı çok arzu ederiz. Yeter ki engeller olmasın diplomatik anlamda. Onun dışında bizim olanaklarımız maalesef yok. Yani biz şimdi gidelim, işte ay ne kadar güzel, Atina'da bir konser verelim, kardeş ülke yani yanımızda hemen. Bunu kendiliğimizden yapıp ya da orada bir festival oldu, ona da katılalım gibi bir maddi olanağımız yok. Ama böyle bir şey o gündeme geldiği zaman çabalarız yani yine sponsor bulmak için. Yani o konuda galiba şey oldum artık, ben uzmanlaştım. Sponsor bulma konusunda. Yok çünkü çaresizsiniz. Bulmanız lazım destek. Öyle bir şey çıkarsa tabii ki yine çabalarız. Çünkü çok değerli bir şey o. Belki bu da bir ayrı öneri olabilir. Hani senede bir büyük bir El Sistema Orkestrası'yla söylemenin dışında belki kuruluş içi de birbirini destekle, farklı ülkelerde, küçük şehirlerde birbirlerinin orkestralarını ağırlama şeklinde ayrı bir etkinlik düzenlenebilir. Neden olmasın? Türkiye içinde. Türkiye içinde ve Türkiye dışında. Tabii, Mesela Yunanistan Türkiye, kardeş ülke. Tabii. Aklıma ilk geldiği için Yunanistan diyorum. Yani bizim kendi Türkiye'deki o küçük yani küçük demeyeyim, küçük çocukların katıldığı çocuk orkestralarının da kendi arasında birbirine katılarak kardeş orkestra gibi. Tabii Türkiye turnesi şeklinde o de da olabilir. 1-23 Nisan'da Dönüşümlü. mesela. Bu da çok mümkün. Her şeyin başı para. Anneciğim öyle derdi hep rahmetli. Her şeyin başı para. Siz peki yurt dışındaki çalışmalarınız sırasında kültürel yanlış anlaşılmalarla karşılaştınız mı daha önce? Sanatçı olarak karşılaşmadım. Yani ben mesela bu Met Film Festivali vardı İtalya'da. Onun açılış konserini yapmıştım aktif olduğum yıllarda tabii, emekli olmadan önce. O zaman orada da el üstünde tutuldum. Yani orada asla böyle bir şeyle karşılaşmadım. Ne bileyim, Paris'te gittim. Yine uluslararası bir sergiydi. Ressamlardan oluşan bir oluşumdu. O serginin açılış konserini yaptım. Orada da karşılaşmadım. Yani Avrupa ülkelerinin eğitim düzeyinde zaten sizin sanatçı olduğunuzu biliyorlarsa ve sizi dinleyip de tamam kabullenmişlerse el üstünde tutuyorlar. Çok değer veriyorlar biliyorsunuz sanata. Her dalında, sadece müzikte değil. Asya'da işte Bulgaristan dediğim gibi bizi ayakta alkışladı. Bütün operadaki herkesi. Tacikistan'da bir konser verdim mesela. Tacikistanlı
tahmin bile edemiyordum. Yani nasıl bir yer olabilir, ne çıkacak karşıma acaba diye. O sırada oradaki sistem yeni çökmüştü. Yani ayrılmışlardı. Sosyalist Cumhuriyetler Birliği değildi artık. Tacikistan olarak da hep bağlıydılar ya onlar. Türkiye Cumhuriyetler değildi. Baktım o kadar değerli sanatçılar var ki. Yani ben o kadarını ummadım gittiğimde Tacikistan'a. İşte bu ön yargı galiba hepimizde var. Hani bir Asya ülkesine gidiyorsunuz, Tacikistan. Ama öbür tarafta Avrupa ülkesine gittiğiniz zaman, ay işte burada mutlaka her şey çok iyi, çok güzel, sanat açısından söylüyorum. Öyle düşünüyorsunuz. Sonra düşündüm, dedim ki evet tabii, çünkü Rus etkisi var. Yani Rusların o katı vardır ya, onların böyle aşırı bir disiplin ama hep çok iyi çıkar. Sporcusu da, sanatçısı da müthiş çıkar. Öyle güzel bir orkestraydı. Onlarla konserim oldu. Yani sanat dünyanın her yerinde, eğer ki uluslararası sanattan bahsediyorum, o boyutta yapılıyorsa kötü olmak gibi bir şansı yok. Bilmiyorum, çünkü bu konuya branşlaşmış, bu konuya kafayı takmış bir insan mesleğini icra ederken yalap şalap yapmak gibi bir şansı yok. Barış Çocuk Orkestrası gibi dernekler, vakıflar çoğalsa, bunun uluslararası ilişkilerde nasıl bir etkisi olabileceğini düşünüyorsunuz uzun vadede? Daha çok sanatla uğraşan çocuğumuz olsa, daha çok buna önem veriyor olsak. Evet, herhalde böyle bir şey olabilse tüm dünyada barış çok daha kolay sağlanır. Benim zaten bu orkestraya bu ismi vermemin sebebi de bu, barış. Bazen bizi karıştırıyorlar İstanbul'daki Barış İçin Müzik Vakfı ile. Eminim ki onlar da öyle düşünmüşlerdir. Çünkü sanatla, müzikle, özellikle müzikle barışı yakalamak çok çok mümkün. Hele hele El-Sistema'yı uyguluyorsanız. Çünkü Dudamel'in çok güzel bir sözü var. Dudamel diyor ki, ilk defa diyor ben El-Sistema'da eğitim alırken dediler ki Beethoven 5. senfoniyi çalacağız. O diyor, öyle bir havaya girdim ki, Tanrım biz Beethoven 5 çalacağız. Biz ne kadar değerliyiz. Ne kadar güzel bir şey yapıyoruz. Sanki dünya durmuştu diyor ve herkes bizi seyrediyordu. Herkes bizi düşünüyordu. Bu çocuklar Beethoven 5 çalıyor diye düşünüyorlardı diyor. Arkadan 2 sene geçti diyor. Tekrar dediler ki diyor yine Beethoven 5 çalacağız. Bir baktım ki diyor tamamen başka bir nota. Yani o zamanki çaldıklarımız çok daha basit versiyonuymuş. Şimdi daha şeymiş, daha zorlaşmış. 2 sene sonra başka bir Beethoven 5. Yani adım adım çocuğa o Beethoven 5'in aslına ulaşıncaya kadarki süreci o kadar güzel anlatıyor ki, esas diyor onu çaldığımda anladım bunun ne olduğunu. Hele Beethoven 9'u çaldığımız zaman diyor, orada koro vardır muhteşem, biliyorsunuz, işte insanlıktan, kardeşlikten falan söz eden. Yaşadığımız galeyanı anlatamam diyor. Şimdi bunu hissedebiliyor çocuk zaman içinde. Ama onu öğrenecek kadar zaten en az 10-15 sene kalması gerekiyor o oluşumda. O kadar süre kalan çocuk, o eğitimi alan çocuk, o müziğin ona ne kadar barış yansıttığının farkında. Öyle büyüyor, öyle yetişiyor. O çocuktan kötülük bekleyemezsiniz. Onun için herhalde dünya düzelirdi. Öyle düşünüyorum. Yani suç oranı, hırsızlık oranı, kesinlikle tecavüz, her türlü şey, siyasi ilişkilerde çok ilişkiler etkilenirdi. Kavgalar keşke olabilseydi. azalırdı. Kavgalar azalırdı, gereksiz tartışmalar azalırdı. Keşke olsaydı, olabilseydi. Kültürel miras peki sizce içinde yaşadığımız toplumla mı bağlantılı, yoksa aldığımız eğitimle mi daha çok? İkisinden de İkisi de var. Etkileniyoruz. Tabii, ama ikisi de var ama eğitim çok önemli. Çok çok önemli. Yön değiştirici bir etkisi olabiliyor değil mi? Çok tabii. Bakın bu şeyde ben El-Sistema'da geçenlerde yine bir röportaj yapıyoruz. Orada söyledim. Yani El-Sistema normal bir orkestra değil. Yani sadece bir orkestra değil, daha doğrusu.
Sistema yazgı bozucu bir model. Yani sonra çok sevdim o cümleyi. Şimdi o an aklıma geldim. Evet, yani o çocuğun yazgısını değiştiriyorsunuz burada. Bambaşka bir şey oluyor o çocuk. Şimdi ya yürümezse kaygısını zaman zaman taşımıyor muyum? Tabii ki taşıyorum. Yani şu an götürüyoruz. 10 yıl götürdük ama bir 10 yıl daha götürebilecek miyiz? Ben olmaz. Da başkası olur. Yani insanlar geçici. Bu sistemin devam etmesini sağlayabilecek miyiz acaba diye düşünüyorum. Sağlanmalı. Sağlanmak zorunda. Çünkü o çocuklar mahvolur. Yani öyle bir şeye kafa yapısına geliyor ki onlar. Bir kere bu çok sesli müziğin iki lobu da çalıştırıyor olması çocuğun çok sesli düşünmesini de getiriyor beraberinde. O çocuğu artık siz başa döndüremezsiniz. Bu çok umut verici bir şey. Onun için sistema modelini de uygulayan çok fazla dernek ve vakıf olmadı. Barışçı Müzik Vakfı var. Sizi biliyorum. Evet. Başka üçüncü bir alternatif var mı bilmiyorum. Belki bu alanda daha çok bilinçlenip bunu gündemimize alıp özellikle maddi durumu olan kişilerin bu alanda yapacakları öncülükle sistema'yı model alan derneklerin, vakıfların, orkestraların çoğaltılması, Türkiye'de farklı şehirlere yayılmasıyla başlanabilir. Ne güzel olur. Burada maddi duruma el veren, varlıklı ve hayırsever kimselerden de destek bekliyoruz. Evet, evet. Türk kültürel mirasını nasıl yansıtıyor peki Barış Çocuk Orkestrası? Yani alınan eğitim klasik, evrensel ama bir yandan bu çocuklar farklı farklı kültürlerden, mahallelerden gelen ve Türkiye'de yaşayan çocuklar. O bağlantıyı kendi içlerinde nasıl kuruyorlar? Siz nasıl gözlemliyorsunuz? Bunu ben kime anlatsam herkes bana onu soruyor önce. Diyor ki yani bu çocuklara nasıl Mozart çaldırdınız? Yani nasıl Beethoven çaldırdınız? Yadırgamadılar mı? Yani belki bunları çocuklardan dinlemek çok daha sağlıklı olur ama ben gözlemlediğim şeyi anlatayım size. Çocuklar inanılmaz şekilde onlara iyi eğitimi, doğru eğitimi sunduğunuz zaman bunu kabullenen bir kafa. Beyin o kadar taze, o kadar güzel ki yani siz ona doğrusunu öğrettiğiniz zaman, hani Türk müziği yanlışıdır, bu doğrusudur anlamında söylemiyorum, katiyen değil. Ama belli bir disiplin var burada, bir müzik disiplini. O disiplin içinde işte çok sesli müzik öğretiyorsunuz. Bir kere çok seslilik çok önemli. Şimdi bizim müziğimiz, Türk müziğimiz çok güzel ama maalesef tek sesli. Yani şimdi şarkının adını atıyorum. Nihansın Dide'den. Bayılırım mesela ben Türk müziği dinlemeye. Harikadır. Ama çocuk eğitimini bundan yapamazsınız. Nihansın Dide'den öğreterek çocuğu eğitemezsiniz. Çocuk onu keyif için ayrıca dinler. Şimdi siz çocuğun eğitimine verirken mutlaka çok sesli eğitim vermek zorundasınız. Yani bu şart. Ben bunu söylüyorum. Eskiden bu farkındalık vardı. Özellikle köy enstitülerinde yetişen öğretmenler mutlaka ya mandolin ya keman bir şey çalarlardı. Ben köy enstitüsü mezunu olan bir babanın çocuğuyum. Bir öğretmen çocuğuyum. Oradan bilirim. Her şeyi çalarlardı onlar. Öyle yetişmişler, öyle öğrenmişler. Ve onların yetiştirdikleri çocuklar da öyle oluyor. Şimdi eğitim müziğiyle eğlence müziğini birbirinden ayırt ederek yürütmek lazım eğitimi. İşte bu bilinçte olan, bu bilinçte verilen eğitim çocuğu çok güzel geliştiriyor. Sonra tabii ki eğlence müziği de yapacak çocuk. Tabii de alacak eline gitarı, pop müzik de yapacak, Türk müziği de söyleyecek. Belki kendi bestesini yapacak. Kendi bestesini yapacak, bunların sentezini yaparak. Mesela bizim çok güzel Türk eserlerimiz var. Çok da başarıyla çok seslendirilmiş. Senfoni orkestralarımız çok başarılı bir şekilde çalıyorlar onları. Gülsün Onay mesela çok tutkulu bir Adnan Sayguncudur. Çünkü onun öğrencisidir. Onun eserlerini çalar. Her konserinde mutlaka koyar. O kadar değerli Türk eserlerimiz var ki. Yani bir yerden sonra artık çocuk Türk müziği de dünya standartlarına ulaşabiliyor düşüncesine geliyor. Çünkü ulaşabiliyor. Çok da güzel oluyor. Bizim onu o tek seslilikten kurtarıp çok seslilik içinde
onlara sunmamız gerekiyor. Şimdi bu şeyde programımızda var mesela Gül Nihal vardır ya. Yine bir Gül Nihal. Onu çok güzel orkestralandırılmış bir şekli. Onu çalışıyorlar. Çok da seviyorlar. Kendi kültürümüz çünkü. Kendi müziğimiz. Onu çalarken de aynı şekilde zevk alıyorlar. Ama Beethoven çalarken de aynı şekilde zevk alıyorlar. Çünkü alıştılar onlar şimdi. Kulakları, kafaları, her şeyleri onu çok sesli duymaya alıştı. Yine aslında kültürleri birleştiren bir repertuar sunmuş oluyorsunuz siz Tabii, de çocuklara. tabii. Yani hayır biz sadece Mozart, Beethoven, klasik müzik çalıyoruz değil. Bizden de bir şeylerin Tabii ki. olduğu, harmanlandığı. Tabii, o çok önemli. Sistemada da bu var biliyor musunuz? Mesela Venezuela'da uygulanan sistemde de onlarda da tam Venezuela müzikleri falan da çalarlar ama hep çok seslidir. Hep senfonik yapı içindedir. Biz de aynı şeyi yapıyoruz. Türk müziğini asla dışlamadan. Peki bu dijital platformlar ve çevrim içi sanat topluluklarının, sosyal medyanın geleneksel kültürel diplomasi çabalarını nasıl dönüştürdüğünü düşünüyorsunuz? Ve ayrıca bu tarz vakıflar, dernekler yapılan çalışmalar için nasıl kolaylıklar veya zorluklar getirdiğini düşünüyorsunuz? Öğretmenim ben burayı çalışmadım. Düşünelim. Yani dijital platformdaki etkinliklerle ilgili mi sadece bu? Ya şöyle, sadece dijital platformdaki etkinlikler değil, sosyal medya gibi düşünelim. Bu sosyal medyanın daha fazla görünürlük kazanmasının Etkisi. hem kültürler arası etkisi hem sizin gibi, derneğiniz gibi ya da orkestranız gibi var olan çalışmaların ön plana çıkmasındaki olumlu olumsuz etkileri. Bence son derece olumlu etkisi var. Çünkü şöyle bir basmalık yakınımızda şu an merak ettiğimiz işte ben İtalya'da Roma'da şu opera nasıl oynuyor acaba bakayım bunu nasıl yorumluyor dediğimde bastığım an elimin altında bu müthiş bir olanak. Ya da işte başka bir ülkede, o ülkede beni merak ediyorsa aynı şekilde beni tıklayıp girdiğinde bana ulaşabiliyor. Tabii ki bunun yaygınlaşmada da, uluslararası ilişkilerde de herhalde etkisi vardır. Ama ben bu konuda hiçbir yorum yapacak durumda değilim. Yani düşünmüyorum. Yani mesela derneğiniz nezdinde online konserler yapalım, hani kendimizi duyurmak için daha çok çaba sarf edelim gibi bir düşünce içerisine girdiniz mi? Ya da girer misiniz? İlerleyen günlerde. Mecburen girdik pandemide ve artık olduk yani online olaydan. Artık karşılıklı canlı yapalım biz bu işi. Şu an öyle bir şey hiç düşünmüyorum. Düşünmem de yani. Canlısı çok daha ilginç benim için. Peki sizin beklentileriniz, talepleriniz neler? Yani ben bu derneği kurdum, ben bu çalışmayı yürütüyorum ama bu konuda insanların da şu şekilde duyarlı olmasını bekliyorum ya da kendi adıma şunu talep ediyorum, bu çocuklar adına şunu istiyorum dediğiniz, paylaşmak istediğiniz başka neler var? Şimdi özellikle bizim bu yaptığımız işte ben basınla karşılaştığımda mesela bir gazete benimle röportaj yapacak. Hepsi şu başlığı atmaktan hoşlanıyor. Bunu hissediyorum. İşte kenar mahallede müthiş yetenekler keşfettiler. Hayır biz kenar mahallede yetenek keşfetmek için falan çıkmadık ortaya. Yani yetenekli çocuklar zaten işte birileri tarafından keşfedilir. Benim niyetim yani bizim niyetimiz, amacımız bu değil. Biz bu bölgeye hizmet vermeye ve bu bölgede yetenekli, yeteneksiz ayrımı yapmadan bütün çocukları buraya toplama çabası içindeyiz. Yeteneksiz de olsa bunu yapıyoruz. Yani bu işi onlara vermeye çalışıyoruz. O ayrım çok önemli ve bu şekilde yaygınlaşması çok önemli. Yani bir konsere çıkıyoruz mesela, gelenler sanıyor ki ben bütün bu bölgedeki yeteneklileri seçtim, çıkarım onun için onlar Beethoven çalıyor. Hayır değil. Yani o aklıyla bir yere kadar dedim. Biraz önce de dedim ya her çocukta doğuştan o yetenek olmayabilir. Belli bir yere kadar mantık silsilesiyle bunu yapabilir. Matematik kafasını kullanarak notaları çözerek bir yere kadar yapabilir. O yere kadar yapan çocukla da o kadar olur o iş. Yetenekliler zaten çıkıyor ortaya su üstüne hemen. Bizim amacımız o değil. Yani bunun bilinmesini çok isterim.
Siz aslında müziğin dönüştürücü gücünü kullanıyorsunuz. Aynen öyle. Siz müziği kullanarak burada müzik dehaları yaratmaya Hayır, çalışmıyorsunuz. hiç öyle bir Olan niyetimiz zaten yok. çıkıyor. Tabii ki ve biz onları konservatuvara gönderiyoruz. Ama herkes olmak zorunda da değil. Değil. Bu bir hobi, işte kişisel terapi, rahatlama aracı olarak da kullanılabilen. Tabii. Bir de konservatuvarlarımız bizi yetiştiren kurumlar bunlar. Onlar o kadar değerli bir iş yapıyor ki o yetenekli çocukları onlara gönderiyoruz. Diyoruz ki alın yetiştirin bunları. Oraya gidiyor onlar. Yani buranın amacı o değil çünkü. O nedenle o düşüncenin kırılmasını çok arzu ediyorum. Ve tabii ki bilinirliğimizin artması açısından basının biraz daha fazla ilgi göstermesini ve bunu bu şekilde anlatarak ilgi göstermesini ve maddi durumu iyi olan vatandaşlardan bize en azından bu projenin tamamen bağışlarla yürüdüğünü bildirerek herkes 50 lirada bağıştır, 500 lirada, 5000 lirada. İnternet sitenizde var herhalde. Var. Yapılır. Barış Çocuk ve Gençlik dedik artık. İnternet sitelerimiz öyle. Çünkü büyüyen ergen çocuklarımız öğretmenim artık bize çocuk demeyin ne olur diyorlar. Tamam dedik artık Çocuk ve Gençlik Orkestrası olarak hem Instagram'da hem Facebook'ta nereye bağış yapılabileceği bilgisi de var mı buralarda? Sizle mi iletişime onu geçilmesi oraya gerekiyor? yazamıyoruz. Tamam, telefonla arıyorlar, Aynen, soruyorlar. irtibat var, iletişim var. Web sitemiz var orada. Hepsi, her türlü bilgi orada var. Birçok bağışçımız bana Instagram üzerinden özelden mesaj atarak ulaştı mesela. İşte ulaşılıyor bir şekilde oraya özelden yazarsa biz mutlaka geri dönüş yapıyoruz onlara. Instagram'dan, internet sitesi üzerinden Tabii. yazarlarsa hesap bilgilerine erişebilirler. Aynen öyle. Çok yani vaktinizi aldım. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah size yararlı olabilmişimdir. Umarım ben de size yararlı olurum. Her şey karşılıklı. İnşallah. Ben de tanıtımınız için kendi adıma elimden gelenin en iyisini yapacağım. Öyle söyleyeyim. Eminim. Hani kendi projemin dışında da. Hani biz proje için buluştuk ama gerçekten duyulmasını isterim. Duyurmaya da çalışacağım. Evet, kendi sağ olun. gücüm, kuvvetim yettiğince. Buna çok ihtiyacımız var. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler vakit ayırdığınız Evet, için. rica ederim. Efendim bugün Barış Çocuk Orkestrası Koruma ve Geliştirme Derneği'nden, İzmir'den, Eşref Paşa'dan sizlere seslendik. Derneğin kurucu başkanı ve opera sanatçısı Sayın Selmin Günöz ile hem Barış Çocuk Orkestrası hem El Sistema hem de bu gibi vakıfların artmasının ve ayrıca yumuşak gücün kültürel diplomasideki ve toplumumuz, Türk toplumu nezdindeki Türk toplumunun gelişimine yönelik önemleri üzerine konuştuk. Bu serimiz devam edecek. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Görüşmek üzere.